Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün yepyeni bir ürünle karşınızdayım. Nuex'in yeni çıkartmış olduğu MG400. Hatırlarsanız daha önce MG300'ü tanıtmıştık. İzlemeyenleriniz varsa kartlar bölümünden ulaşabilirler. Hala fiyat performans açısından muhteşem bir başlangıç prosesörüdür. MG400'de de aslında bunu bir üst seviyeye taşımışlar. Daha böyle orta segmente doğru bir başlangıç yapmak istiyorsanız harika bir seçenek olacağını düşünüyorum. Çünkü MG300'ün içerisindeki her şey bunda da mevcut. Tabi daha fazla geliştirmeler de içerisinde var. Bu ürünü Türkiye'ye getiren ve bize gönderen Cangöz Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bırakacağım. Herhangi bir indirim kuponu da alırsam onu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Dilerseniz şimdi hemen bu ürünün kutu incelemesiyle tanıtımımıza başlayalım. Yine harika bir kutu bizi karşılıyor. Nuex bu işi beceriyor kutuda artık. Best Value Modeler, yine onu belirtmişler. Yani fiyat performans açısından en iyi ürünlerden bir tanesi. Bunu da MG300'de yarattıkları başarıyla söylemeleri çok normal. Bu da onun bir üst versiyonu artık. Neler var? IR olması çok önemli. Çünkü bu başlangıç seviyesi prosesörlerde içerisine dışarıdan IR atayabilmemiz harika. 32 bitlik bir dijital çeviricimiz varmış. Ton zincirinde 10 tane bağımsız blok var. Renkli bir LCD'miz var ve TSAC HD dediği kendi amp modelleme sistemi Nuex'in bu ürünün içerisinde de mevcut. Hemen buraya bakıyoruz ve burada da ürünün içerisindeki bazı güzel özellikleri görüyoruz. 322-240 LCD ekranı varmış. 2.8 inçlik. İçerisinde bulunan noise gate, efektler vesaire. Bunların 10 tanesini istediğimiz sinyal bununda istediğimiz gibi yerleştirebiliyormuşum. Kendi algoritmasını övmüş burada. 512'lik IR sample'lar atabiliyoruz. Kendi kabin simülasyonlarımızı içine koyabiliyoruz. Hem elektrik gitar amfi modelleri hem bas gitar ve aynı zamanda akustik gitar simülasyonları da içerisinde mevcut. Gitarımızın giriş sesine de sistem menüsünden ayarlayabiliyormuşum. Ayrıca çıkışta da 3 bantlı bir equalizer mevcutmuş. Parametre takibi gelmiş. Bu ne demek? Delay zamanını ayarladınız. Başka bir tona geçtiğinizde o delay zamanı aynı şekilde o tarafa aktarılıyor. USB'den kayıt yapabiliyoruz ve update'lerimizi alıyoruz ve harika QuickTone programını da bu alette yine kullanabiliyoruz. Kutunun arkasına geçtiğimizde bu özellikleri aynı şekilde burada da anlatmışlar. MG300'de sadece bir tane IR atılabilirken bunda 12 tane IR atılabiliyor. Bir kütüphanesi var. Parametre takibini burada da vermiş. Ton zincirinden bahsetmiş. Kendi modelleme algoritmasından, içerisindeki efektlerden burada da bahsetmiş. Burada da MG300'de iyi bir başarı yakaladıklarını ve MG400'de de bunu daha iyi bir şekilde sunduklarını, ton kalitesini ve çalınabilirliği arttırdıklarını burada bahsetmiş. Burada önemli detaylardan bir tanesi MG400'ün 2 tane DSP, yani Digital Sound Processor, dijital ses prosesörü içermesi. Bu da MG300'e göre 2 kat daha güçlü olduğunu, daha kaliteli sound elde ettiğimizi bize kanıtlıyor. Şimdi kutu açılışına gelelim. Bakalım kutumuzun içerisinden neler çıkacak. Yana çekerek açılıyor. Mat kartonun üzerine MG400'ü parlak bir şekilde basmışlar. Çok şık görünüyor. Kutu yine çok premium hissettiriyor gerçekten. Kullanım kılavuzumuz çıktı. Ürün son derece korunaklı bir şekilde gönderilmiş. Kutumuzu yana kaldıralım. Yandaki süngerleri çıkartalım. Süngerlerin içerisinde bir kutu daha var. Onu da yerinden çıkartıyorum. Zannedersin adaptör kutumuz. İçerisinden tabii ki USB bağlantı kablomuz çıkıyor. Bilgisayara bağladığımızda bu kabloyla bağlayabiliyoruz ve gördüğünüz gibi Type-C. Bu da çok mutlu edici bir şey. Artık cep telefonumuzdan gelen kablolarla da bu ürünü bilgisayarımıza bağlayabiliriz. Ayrıca içerisinden küçücük olan adaptörü çıkıyor. Bu adaptörleri beni o kadar mutlu ediyor ki Nuex'in. Taşıması, kullanması o kadar kolay ki. Bunu monte ediyoruz ve şu an ülkemizdeki fişleri uyumlu hale geldi. Bu adaptörün küçüklüğü, boyutu, ısınmaması vesaire, bunlar çok büyük avantaj. Ve bu prosesör o kadar az elektrik harcıyor ki o da çok önemli bir özellik bence günümüzde. Poşetinden çıkardım. Şöyle hızlıca bir göstereyim size. Öncelikle başlangıç segmentinde olmasına rağmen ekranı olsun, kullanılan malzemeler olsun son derece başarılı. Çok büyük bir expansion pedalımız var. Düğmelerimiz plastik ama son derece büyük, kullanımı kolay. Ana volüm düğmesi, içerideki parametreleri ayarlayabileceğimiz 3 tane potans ve bir tane tırtıklı bir şekilde, belki de sesini de duyabiliyorsunuzdur, büyük ihtimal amfileri, efektleri seçebileceğimiz
seçme düğmesi aynı zamanda buna basılabiliyor da. Presetler arasında geçişi yukarı ve aşağı şeklinde yapabiliyoruz. Üstteki tuşu daha rahat basabilmemiz için üzerinde plastik bir koruma var. Bunun üzerinde de şöyle yazıyor: NUX kalitesi. Gördüğünüz gibi kontrol 1 ve kontrol 2 şeklinde iki tane kontrolümüz var. Yani bir ton içerisinde iki tane kontrol tuşumuz ve ekstradan bir expansion pedalımız olacak. O ton içerisindeki ayarları son derece ayrıntılı bir şekilde kontrol edebileceğiz. İkisine bastığımızda tuner'a giriyor. Looper'ımız var. Aynı zamanda drum machine'imizi açıp kapatabiliyoruz buradan. Tonları yazarken ve ayarları yaparken de buradaki düğmeleri kullanacağız. Arkasına bakalım. 6 tane silikon kauçuk ayak var. Kaymasını bayağı bir önleyecektir. Yine metal malzemeden güçlü bir kasası var. Giriş çıkışlarına hemen hızlıca bakalım. Gitarı bağlayacağımız kısım. AUX'in telefonumuzu buradan bağlayıp müzik çalabiliriz. Stereo çıkışımız var. Kulaklık çıkışımız var. Type-C şeklinde USB bağlantımız var. Gücü buradan açıp kapatıyoruz ve 9 voltluk adaptörümüzün girişi de bu kısımda. Bir de hızlı bir şekilde kullanım kılavuzumuza da bakalım. İçerisinden bir garanti kartı çıktı. Şöyle bir kart. Bunu şöyle koyalım. Kullanım kılavuzunu bu sefer renkli yapmışlar. Güzel bir kullanım kılavuzu olmuş. Son derece ayrıntılı. İngilizce kısmına birazcık bakalım. İlk sayfada yine özelliklerimiz var. Kutunun üzerinde anlatılanlar. Düğmelerin işlevleri anlatılmış. Bu düğmelerin işlevlerini zaten ayrıntılı inceleme videomuzda teker teker inceleriz. Bağlantıları göstermiş. Kullanımını renkli bir şekilde çok güzel anlatmışlar bu sefer. Burada mod tuşundan amfiye mi bağlayacağız, sisteme mi yollayacağız onları gösteriyor. Gördüğünüz gibi EQ ayarları da burada mevcut. Jam butonu varmış. Oradan drum machine'imize ve looper'ımıza giriyoruz büyük ihtimal. Kontrol 1 ve kontrol 2 fuzz switch'lerinin nasıl kullanılacağını burada göstermiş. Sistem menüsünün içindeki ayarlar. Bunların hepsini ayrıntılı bahsederiz zaten. Ve QuickTone programını da göstermişler. Şaşırdım. Bilgisayarımıza yüklediğimiz harika bir program. O programdan da birazcık bahsetmişler. Ve içerisinde bulunan efektleri ve tonları ayrıntılı bir şekilde resimli olarak bu sefer burada göstermişler. Bu çok şık olmuş. Mesela MG30'a sonradan gelen Touch Wah ve Red Fuzz bu ürün içerisinde halihazırda fabrika ayarlarında mevcut. NUX'in ürünlerinin en sevdiğim yanı güncellemeler ile yeni efektler ve kabinlerin gelmesi. Elektrik gitar amfilerini burada göstermiş. Gördüğünüz gibi bayağı bir amfi seçeneği mevcut. Marshall'lardan Fender'lere, Mesa'lardan Engel'lara bayağı bir amfi seçeneğimiz var. Hatta burada da devam ediyor. Bir tane bas amfimiz var. Bir tane de akustik amfimiz var. Kabin simülasyonlarımıza gelecek olursak son derece fazla kabin simülasyonumuz var. Ayrıca 12 tane de kendimiz manuel olarak ekleyebiliyoruz. Farklı mikrofon seçenekleriyle buradaki kabinleri kullanabiliyoruz. Bas kabinlerine gelecek olursak bir tane bas amfimiz varken tam 8 tane bas kabinimiz mevcut. Ayrıca akustik gitar simülasyonları da mevcut içerisinde. Kendi akustik gitarımızı bağladığımızda bu akustik gitarımızın tonunu ünlü markaların tonlarına benzetebiliyoruz. 2 tane equalizer seçeneği var. Bir tanesi 6 bantlı iken bir tanesi 10 bantlı. Son derece ince ayarlar yapabiliriz bu 10 bant equalizer sayesinde. Modülasyonlarımızda choruslarımız, phaserlarımız, flangerlarımız, vibratolarımız, detona pedallarımız ve benim en çok sevdiğim MG30'da da bu vardı. MG300'de de vardı ve burada da var. Harmoni pedalımız. Buradan istediğimiz gamı seçip kaç ses harmonisini alacaksak ayarlıyoruz ve hiç şaşırmadan onları bize yansıtıyor bu pedal. Bir sürü delay seçeneği vermiş bize. Mesela bu benim pedalıma update de gelmişti. Fee delay. Son derece başarılı, güzel bir delay. Ürünü alırsanız denemenizi tavsiye ederim. Reverb'lerimize gelecek olursak şu shimmer olsun, dump olsun yine update'lerle gelen reverb'lerde buraya direkt fabrika ayarlarında yerleştirmişler. Burada wah'ları göstermemişler ama büyük ihtimal MG30'da olduğuna göre MG400'de de çok güzel wah seçenekleri vardır ve aynı zamanda Whammy olacağını da düşünüyorum içerisinde. Evet, bugünlük ön incelememiz bu kadar. Yakında bu ürünü sisteme bağlayacağım. İçerisindeki tonları test edeceğiz. Ayrıntılı kullanımını anlatacağım. Hatta konuşmasız bir içerisindeki mevcut presetlerin ses demosunu da yayınlayabilirim. Haberiniz olsun. O yüzden takipte kalın dostlarım.
Evet dostlarım, bugün MG400'ün Nuex'in yeni prosesörün kutu açılışını yaptık, kutu incelemesini yaptık, ön tanıtımını yaptık. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Daha önceden Nuex ürünleri kullanıyor muydunuz ya da bu prosesöre sahip misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. MG300 fiyat performans olarak bizi çok etkilemişti. Bakalım bu ürün nasıl bir konumlandırma oluşturacak kendine, zamanla göreceğiz. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bu ürünü bize yollayan Can Göz Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Mağaza bağlantısını ve alabilmişsem indirim kuponunu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Dostlarım, bu harika içeriklerin gelmesini, devam etmesini istiyorsanız, ürün tanıtımlarının devam etmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenelim. Kanala abone olun, bildirim zilini de açalım. Harika da sosyal ağlarımız var. Özellikle Discord kanalımızı hepinize öneriyorum. Hepsinin bağlantısını açıklamalar kısmında mevcut. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda ve canlı yayınlarda görüşene kadar koç gibi kalın. Görüşürüz.